En ucuz mobil tokenlarını sadece Viragame'den alabilirsiniz. Üstelik, Sameteo kodunu kullanarak %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsat 5 pakete kadar geçerli. Kaçırmayın. Hazır mısın hocam? Ben de hazırım o zaman. Hı Şöyle bir hı. başlayalım. Şimdi Evet. hocam konumuz komutan statları. Doğru mudur? Ee, Birçok konu işleyeceğiz. Age of Empires'ta Biz bilinmesi gereken bilgiler statlarla başlayacağız. bir 10 bölümlük bir bölümümüz olacak her zamanki gibi ama birkaç duyuru yapalım. Yapmayalım duyuru, konuya geçelim. Şimdi hocam Şimdi sen statlarla bir hı? özetle, olayı özetle sonra da başlayalım. Güzel bir video olacak. Sizdeyiz hocam. Şimdi komutanın statlarıyla başlayacağız. Yetenek türlerine değineceğiz. Oradan savaş mekaniklerine, savaş mekanikteki hasar çıktılarını inceleyeceğiz. Komutanın yetenek ağacı. Bunları güzel bir şekilde idrak ettiğimiz zaman e, oyunu yavaş yavaş anlamaya başlayacağız. E, Ondan sonra eşyalar, taşlar, yüzükler, araştırmalar, neleri öncelik vermemiz lazım. Ben dizilimimde neleri doğru yapıyormuşum, neleri yanlış yapıyormuşum. E, Bunları öğrenmiş olacağız. Statlardan başlayalım istiyorsan. Başlayalım hocam. İlk statlardan başlayalım. Şimdi şöyle bir şey var. Age of Empires Mobile'de bizim gördüğümüz statların her kahramanın bir yüzdelikleri vardır. Seviyesine göre 1.5, 0.84'ten. Ne kadar önemli? Veya çark komutanları dahil bütün komutanların bütün hepsi abi değil mi? PDF'imiz her Hı şeyimiz hı. hazır. Hı. Sahayı sana bırakıyorum abi o zaman. Buradan sonra sendeyiz. Şimdi bizim bütün olayımız burada bitiyor. Hani şurada işte kudret, sır, strateji, stat dediğimiz her şey burada bitiyor. Bunlar ne işe yarıyor? Şöyle hani bunların ne işe yaradığını anlatmaktansa bunlar niye önemli diye anlatmaya çalışacağız. İşte burada diyor kudrete atanan her puanın işte kudret saldırısını bu kadar oranda arttırır. Becerilere atanan işte beceri kudrete her atanan beceri etkinliği %3'tür ama bu %0,3'tür. Bunun çarpanı 0,003'tür. Şey olarak almayacağız bunu. Buradaki %3 diye almayacağız. Onu da ben ispat edeceğim. Ee, Bu statlar niye değerli? Mesela benim burada bir şeyim var. Bir imza hasarım var. Ben bunu nasıl arttırabiliyorum? %350 kudret hasar oranı diyor. %350 ve kudret bonusuyla arttırabiliyor. Hasar çıktım benim burada %350. Yani bu şey değil. Net hasar değildir. Final hasar değildir. 40 seviyeden sonra ben bunu arttıramam. Bunu ben kudret bonusuyla arttırabilirim. Nereye dönüyoruz? Tekrardan statlara dönüyoruz. Statlar bu yüzden çok önemlidir. Çok etkilidir. Buradaki statım benim ne kadar yüksekse bu yeteneğim Richard'ın e, imza yeteneği daha fazla vuracak. Ne kadar düşükse o kadar düşük vuracak. Ben bunu nereden arttırabilirim? Buradaki yıldız seviyelerinden arttırabilirim. Şimdi, şimdi şu Evet hocam. tabloyu şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela yıldız parçası demişiz. 25 tane. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 15. 25. Burada bir parça için gerekli madalya ve kazandırdığı stat değerleri vardır. T1, T2, T3, T4 komutanları dediğimiz T3 çar komutanları ve vali ilk 10 komutanları. Her komutanların bir yıldızında 2 stat kazanır. Bir parçacığında. İkinci parçacığında 2 stat. Üçüncü parçacığında 2 stat. Dördüncü parçacığında 2 stat. Beşinci parçacığında 4 stat. O her yıldız seviyesinde. Şöyle göstermeye çalışayım. Bunun en basit şeyi. Burada artı 2 diyor ya. Bunu 5'ten değil 6 ile çarpıyoruz. Niye? Son seviyesi hep 2 katı verir. Hani şuradaki başlangıç değerinin beşinci yıldızı 2 katı verir. Buradaki başlangıç değerin beşinci yıldızı 2 katı verir.
2 katı verir. Ve burada da güzel bir kazanım söz konusudur. Çünkü 90 stat direkt buraya 90 stat olarak gelmez. Yani ben bunu 5 yıldız yaptığım zaman Vodika'nın kudretini 90 olarak gelmez. Dizilimdeki sahip olduğum dizilimdeki şuradaki bonustan gelir. 0,6 çarpanıyla gelir. Bunu da hemen 90'ı 0,6 ile çarpalım. 90 çarpı 0,6 dediğimiz zaman 54, hatta şunu 90 çarpı 1,6 dediğimiz zaman 144 Bodicam'a benim 5 yıldız yaptığım zaman buraya 144 kudret daha eklenecek. Niye önemli dedik? Artık Evet hocam. benim artık benim bu tabii imza yeteneğim yıldız seviyesi de artacak. Hı hı. Kudret bonusu dediğimiz şu ikinci kısımda ben 144'lük daha fazla hasar çıktısı elde edebileceğim. Bunu nelerle? İşte taşlarla, yüzüklerle vesaire çeşitli çeşitli bufflayabiliriz. Yani stat dediğimiz mevzu budur. Peki buradaki 0,03'ün niye 0,003 dediğimiz sayı, onu nasıl göstereyim? Onu şöyle anlatmaya çalışayım. Hı. Mesela şu rapor. Bu raporu çok inceleyeceğiz. Ama bunun statını göremiyorum. Şimdi burada diyor ki bu komutan için. Kahramanın ikinci kumandanken kumandan imza ikinci vuruş beceri etkinleştirme ihtimalini %4,5 arttırır. 4,5. Hemen ben şu dizilimi oluşturmak istiyorum. Burası önemli değil. Bu dizilimde bu komutanın STR'sini görmek istiyorum. 280 287,62 287,62. Şimdi bu dizilimin şu haliyle şu yeteneğim %4,5 değil, %8,3 bana aktif kumandanın imza ikinci vuruş etkinleştirme ihtimalini verecek. Şayet bu, şimdi şuradaki formülü şu yukarıda var. 0,3 dediğimiz değer. Buraya yanlış yazmışım. Bunun formülü şu. Şurada, ama bunu yüzde böldüğüm için evet, doğru, bunu yüzde bölmüşüm. 0,03 alıyorum ya burada. Gayet 0,3 olsaydı, oyunun dediği gibi alsaydım %392 gibi bir sayı çıkıyor. Anlatabildim mi? Ben anladım hocam. İzleyiciler de Niye biz anladığını burayı düşünüyorum. 0... Heh, Anlamışlar mıdır? saat, yani şey, çünkü ben bu dizilimi yaptığım zaman hani WhatsApp'ta da şey yapıyordum, 350 350 STR kudreti olması lazım. Mulan her kendi turu geldiği zaman sürekli imza etkinleştirecekti. %75 gibi ben bir şey hesapladıydım. Ee, Ama buradaki gibi değil. Yani şu sıfır, sadece tek şey şu 0,003 almamız gerekiyor bunu hesaplarken. Zırh değeri, bütün her şey burada bitiyor. Zırh değerimiz ne kadar yüksekse almış olduğumuz fiziksel hasar, kudret hasarı düşüyor. Strateji değeri ne kadar yüksekse işte büyü hasarımız düşüyor.
Ee, statlar bu kadar. Yeteneklere geçecek olursak, yeteneklerde yetenek türlerine geçmemiz gerekiyor. Şimdi yetenek türleri diyor ki kahraman tarafından yapılan her eylemde etkinleştirme ihtimali olan yeteneklere aktif yetenek diyoruz. Sıra tabanlı yetenek belirli bir aralıktan sonra kesin olarak etkinleşen yetenek türlerine sıra tabanlı. Kahraman her normal saldırı yaptığında etkinleştirme ihtimali çifte saldırılar dahil olan yetenekleri ikinci vuruş. Pasif yetenek belirli koşullar altında etkinleşebilir. Bizim bir yeri daha okumamız gerekiyor. Ufak ufak savaş mekaniklerine geçeceğiz. Şurayı da bir kere okumamız gerekiyor. Kumandan becerileri oyuncu tarafından kumandan becerisi için diyor. Otomatik olarak beceri otomatik elle kullanılır ya da otomatik olarak açabilirsin diyor. Kumandan becerileri tam öfke birikimine sahipse etkinleşir diyor. Kumandan becerileri ikinci ya da üçüncü kahraman tarafından değil, yalnızca birlik kumandanı tarafından etkinleşir diyor. Kumandan becerileri seferberlik sırasında etkinleşmez. Kumandan becerileri elle yükseltilmez. Seviyeye bağlıdır. Kumandan becerileri bazı boss becerileri sekteyle etkinleşebilir. Saldırı sırası 3 kahraman sırayla birimlere saldırıda liderlik eder. Her tur 1 saniye sürer. Birim tur süresince ilgili yuvalarda kahraman yoksa saldırır askerlerden bahsediyor. Kahraman aktif becerilerin, ikinci vuruş becerilerin ve sıra tabanlı becerilerin etkisi kahramanın saldırı turu olduğunda belirlenir. Bununla birlikte kumandan becerisi ve pasif beceriler kahraman turlarına bağlı değildir. Buradan öğrendiğimiz şu ki şu yetenek türlerindeki 1, 2, 3 yetenek kahramanın turuna bağlı. Kahramanın saniyesi geldiği zaman çalışır. Pasif yetenek kahramanın şeyine bakmaz. Turuna bakmaz. Koşul sağlandığı zaman çalışır. Yeteneklerden bir de kumandan yeteneğini incelememiz gerekiyor. Kumandan becerisi kahraman bir birliğin kumandanı olduğunda etkili olur. Savaşta her saniye 10 öfke biriktirir. Beceri kullanmak için öfke tüketilir. Ee, bu öfke kazanımı şöyle oluyor. Birliğin yapmış olduğu normal saldırıyla öfke kazanımı oluyor. Birinci saniyede Mulan bir tane düz vuruş, Mulan ve askerleri bir tane düz vuruş yapıyorsa 10 puan öfke kazanıyor. Eğer çifte saldırı yaptıysa 20 puan öfke kazanıyor. Ve de bazı yeteneklerde işte bu Hannibal olsun, Elcit olsun öfke yetenekleri var. Zafer kükремesi. Oradaki oranla kazanım oluyor. Şimdi bu yetenekleri analiz ettiğimiz zaman ben bunları çok analiz ettim. Aktif yeteneği en çok çalıştırma ihtimalimiz var. Hani şöyle en çok çalıştırma ihtimalimiz var. Sıra tabanlı yetenek çalıştığı zaman aktif yeteneği tetikleyebilir. İkinci vuruş yetenek aktif yeteneği tetikleyebilir. Düz vuruş aktif yeteneği tetikleyebilir. Anlatabildim mi? Aktif yeteneği. Bence anlayan anladı hocam. Onu da bak Hala şöyle. Sen herkes şu raporu izle. herkes komutanı biraz düşünüyor. Mor komutana detayına girecek miyiz? Çok detayına. Hocam? Şimdi şu rapor şöyle bir saniye. Hı, tamam. Onu anlatırız. Şimdi bakın Başka 4 biri konuşsun. saniyelik bir rapor ee, olabilir. Şimdi ben niye yeteneklerde böyle uzun uzun kaldım? Bakın 4 saniyelik bir rapor. Şimdi dizilimde kimler var? Ee, Mulan, Mor Komutan, Belobey. 4 saniyelik. Mulan, Cui, Bele ve Mulan. Doğru mu? 4 saniyelik bir rapor. Mulan'ın 2 sefer çalışmış. Ayrıntılarına geliyorum. Mula'nın 2 sefer çalışmasına rağmen 3 tane imza tetiklemiş. Şimdi bunun sebebi şu, ben bunu özellikle test ettim. Bir,
şu komutandan dolayı. Çünkü bu komutan direkt şu yeteneği tetikliyor ve aktifleşme oranını arttırıyor. Ve diğer mevzu da şundan dolayı. Ben bu dizilim için sırf şeyi 5 yıldız yaptıydım. Bakayım burada gösterebilecek miyim? Şu yeteneği, çifte saldırı yeteneğini ben 5 yıldız yaptıydım. Ee, Daha fazla beceri, çifte saldırı. %40 ihtimal. İşin esprisi bu. %40 ihtimalle bunu tetikledim. Peki rapora dönecek olursak şimdi 3 sefer nasıl vuruyor? Senaryo şu. Birinci turda bu yetenek etkinleşmiş olabilir. Eee, bir tane imza atmış olabilir. 2 tane imza atmış olabilir. Ya da birinci turda bir tane imza atıp dördüncü turda Mulan çifte saldırı etkinleşip 2 tane daha imza atmış olabilir. Ya da diğer bir senaryo birinci turda Mulan imza yeteneği atmayabilir. Eee, dördüncü turda Mula'nın imza yeteneği bir kere çalışır. Bu robot hesaplaması. Mula'nın imza yeteneği şu çifte saldırıyı tetikleyebilir. Hani dedik ya aktif yetenekle ikinci vuruş yetenekler aktif yeteneği tetikleyebilir. Bir tane imza atıyorum. Aktif yeteneği tetikliyorum. Bununla çifte saldırı kazanıyorum. Her kazandığım çifte saldırıyla imzayı tetikliyorum. Anlatabildim mi mekaniği? Ben anladıklarını düşünüyorum tekrar hocam. Ne dediniz hocam? Sıra taban. Heh. Şimdi yeteneklerin şeyi böyle. Şimdi sıra tabanlıdan değinelim. Sıra tabanlı yetenekler nasıl çalışır? Sıra tabanlı yetenekler. Bir saniye. Yetenek. Ha, bir tane sıra tabanlı yetenek açmam lazım. Hemen bir tane dizilim bunu yapalım. Sıra tabanlı olan. Şimdi bu. Leonidas diyor ki düşman birliğe 9 saniyede bir kez hasar verir. Benim şimdi bir tane dizilimim var. Sadece şey var. Kumandan Leonidas. Diğer komutanlarım yok. Buralarda komutan yok. Burada Leonidas var. Leonidas'ın sıra tabanlı yeteneğini inceliyorum. Şeyde olduğu için, birinci slotta olduğu için bu yetenek hazırda bekler. Dolma süresi yoktur. Yeteneği kullandıktan sonra dolma süresine girer bu yetenek. Birinci turda Leonidas kralın kılıcını çalıştırır ve 9 saniyelik dolma süresine girer. Bir daha ne zaman çalışır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir daha 10. saniyede Leonidas ikinci sefer kralın kılıcını çalıştırır. Şimdi sıra tabanlı dizilimler 1v1 ve çok etkilidir. Çünkü %100 aktifleştirme oranı vardır. Ama 1 vs 2'lerde, 1 vs 3'lerde hasar boşlukları vardır. Hasar boşlukları dediğimiz nasıl nedir? Misal Leonidas'ın bunu kaydedelim, dışarı çıkartalım. Benim Leonidas'ın burada şu arkadaştan savaşıyor. Değil mi? Bu böyle geldi savaşa girdi. Bununla savaşırken işte diyelim ki şundan savaşıyor. Bununla savaştı. Bununla böyle savaşıyor. 3. saniyede diyelim yan taraftan bir savaş halindeyken bu bak birisiyle bununla savaş halindeyken yan taraftan bir arkadaş vuruyor bana başka birisi. Benim kralın kılıcı orada çalışmaz. Bir daha bu savaşın bak şu savaşın 10. saniyesi geldiği zaman
İkinci şeye de hem bu birliğe hem bu birliğe Leonidas turunda şey vurur. Kralın kılıcı vurur. Yani hasar boşluğu dediğimiz o. Ama ikinci vuruş ve aktif yetenekler burada savaşın hangi saniyesinde dizilime yandan bir giriş olduğu zaman hepsine gider çalışır. Hepsine aynı çalışma oranı vardır. İhtimali vardır diyelim. Başka yeteneklerden sıra tabanlığı anlattık. Aktif yeteneği anlattık. Kumandan yeteneğini okuduk. Yetenekleri okuduk. Yeteneklerde şu seviyeler çok önemli. Çünkü bunlar direkt hasar çıktığımızı arttırıyor. Hani anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Şimdi pasif yetenekler. Pasif yetenekleri hiç anlatmadık. Pasif yetenekleri anlatabilmek için çalışan bir tane pasif yetenek bulmam lazım. Senin aklına gelen var mı komutanlardan? Çalışan pasif yeteneği, güzel çalışan Şeye git abi. pasif yeteneği. Richard'a gitsene Ahsoka. be. Ahsoka Ahsoka var. Ahsoka. Ya da Evet. Ju. Ahsoka'ya git. Ya da Richard. Evet aynen. Mesela Richard kıtasının, yok Aynen Richard aynen. kıtasının imza yetenekleri mesela şu kıtanın. Mesela benim böyle bir dizilim var değil mi? Richard, Boudica, Leonidas. Ben birisiyle savaşıyorum. Daha birinci saniyedeyim. Boudica'nın imza yeteneğine bakıyorum. Pasif yetenek. Normal saldırılarda isabet aldığında %20 ihtimalle saniyede bir defaya karşı saldırı yapıp vesaire vesaire vesaire. Diyor ki birinci saniyede kıtaya Richard önderlik yaparken arkadaki Boudica ve Leonidas vurabilir. Niye vurabilir? Çünkü karşı taraftan ben saldırı alıyorum. Bu yetenek. Etkinleştirme ihtimali burada %100'dür ama yeteneğin içerisindeki koşul %20 ihtimalle karşı saldırı yapabilir ve hasarı bu kadardır. %20 ihtimalle tutarsa birinci saniyede hem Richard hem Leonidas hem Boudica hasarlarını vurabilir. Pasif yeteneklerde ee, çalışma mekaniği bu. Yetenek hakkında bakalım başka bir şey var mı? Yok, muharebe. Savaş mekaniği. Şimdi bize savaş mekaniği. Aslında savaş mekaniğinde burada birçok şekilde değindik. Savaş mekaniğinde biz neyi inceleyeceğiz? Güzel bir tane rapor bulmaya çalışıyorum. Ya bunda Atilla ile Rani'nin imza yeteneklerini analiz ediyordum. Çalışmadığını. Fark edince. Şey de vardı O bunda. oyuna ben çok yazdım. Onu diyecektim. Geçen hafta diyordun ya oyuna yazı yok. Video gönder, şunu gönder. Ha 2-3 savaşta olmayabilir. Ya tövbe tövbe. Ya oyunu sen Yani yaptın. yok ya hakikaten mesela şimdi şu hani şimdi biz kendi aramızda anlaşıyoruz. Bunu da arkadaşlara da dile getirelim. Eee, Şimdi o oyunun kurallarına aykırı. Hani mesela şu rapor. Şimdi arkadaşlar birçok gitsinler bütün raporlarını Atilla'nın, Rani'nin bütün raporlarını incelesinler. İlk başta bir bu vermiş olduğumuz bilgilerle bakalım daha doğrusu bu bilgileri ben vermiyorum. Hep oyundan okuduk. Doğru mudur? Hani Evet. ben yazmadım. Oyun bana dedi ki böyle böyle. Ben de oyunu okuyarak, anlayarak oyunun kılavuzuyla yetenekleri öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi diyor ki bana tüm kahramanlar %35 ihtimalle 3 saniyeliğine çifte saldırı haline geçer.
kumandanın kudretini falan falan arttırır. Benim işim burada değil. Çifte saldırıda. Yetenek türüne bakıyorum. Pasif yetenek. Etkinleştirme ihtimali %100. Yani benim şu dizilimde Mulan, Rani diziliminde benim birinci saniyede, yani şu birinci saniyede Atilla'nın imzasının çalışması lazım. Bak, tüm kahramanlar %35 ihtimalle. Herhangi bir koşulu var mı? Hani beceri attıktan sonra yok. Herhangi bir şeyle %35, tek koşulu %35 Yani şansla başka bir şey de yazmıyor çifte ki. saldırı haline geçer. Ya şimdi biz Richard kıtasının imzasına baktığımız zaman ne diyor? Ondaki şeyi, karşı tarafın sana vurması lazım. Ve Burada öyle bir ihtiyacı yok. %1020 ihtimal. Yani bak, başka koşul yok. İnanın, ben bir dünya raporda, bunun bir saniyelik raporları da var. Hiçbir raporda şu imzanın, bak, gerek Atilla imza etkinleştirilmedi diyor. Bunda etkinleştirildi ama dördüncü saniyede bak. Yani üçüncü saniye Rani kendi turuna Evet. geldikten sonra hiçbir bir saniyelik raporda Atilla'nın ve Rani'nin imzaları tetiklenmedi. He, tersinden gidelim. Tersinden gidelim. Nasıl tersinden gidelim? Diyelim ki eee, 30 saniyelik, gidin kendi raporlarınıza bakın. Truva raporlarına bakın. 6 dakikalık, 3 dakikalık, eee, ne bileyim, 30 saniyelik raporlara bakın. Raporlarda şunlara gözlemleyin. Atilla ya da Rani kullanıyorsanız. Atilla kaçıncı sıradaysa böyle tek tek yazın. Bakın. Şimdi bunlara tur diyorum. Bir daha Atilla'nın periyot diyorum. Mesela bir daha Ati burada gelecek. Bir dahaki periyodu Ati gelecek. Bir dahaki periyodu Ati gelecek. Değil mi? Şimdi diyelim ki 11 saniyelik bir savaş raporumda Atilla'nın 4 tane periyodu var. Yani 4 sefer Atilla var. Ama pasif yetenek olsa bu 11 sefer demek. Yani 11 seferde %35 ihtimalle 11'in %35 ihtimali ne ediyor? Diyelim ki iyi ihtimalle çalıştı. Hep iyi ihtimalle çalıştığını varsayıyorum 11 saniyede. 3 sefer 4 sefer etkinleşmesi lazım. Ama 11 saniyelik kaç sefer etkileşecek biliyor musun? 4 turun %35 oranında, yani 3'te bir sefer etkinleşecek. Bilemedin, en iyi ihtimalle 2 sefer etkinleşecek. Yani bu 6 dakikalık raporda Richard pasifleri gibi yüksek etkinleştirme sayılarına değil. Eee, etkinleştirme tetikli mekaniklerine sahip değil. Ben oyuna şu şekilde rapor sundum. Anlattım. Dedim ki Atilla'nın ve Rani'nin imza yetenekleri pasif özellikli olup oyunun kurallarına göre çalışmadığı tespit edilmiştir. Bunu işte ben bunun tespitini bir saniyelik raporlarda hiçbir şekilde çalıştığını gözlemleyemedim. Öyle bir rapor elde edemedim. Uzun raporlarda pasif yetenek özellik kurallarına göre çalışma sayıları az olduğunu tespit ettim. Bana diyor video atın. Ya videonun nesini atayım? Ya oyunu sen git Hatta şeyleri oyun atacaksın yani. hatta oyuna şöyle de bir öneri de bulundum. Dedim ki bu yeteneği ya aktif yetenek yapın. Bu yetenek kendi turundaymış gibi çalışıyor. Yani aktif yetenekmiş gibi çalışıyor. Şimdi aktif yetenek olmasının farkını anlatabiliyor muyum? Hani aktif yetenek, ne dedik? İkinci vuruş yetenek aktif yeteneği Evet. tetikleyebilir. Yani bu sefer oyunun komple dengesi değişecek. Bu yeteneği aktif yetenek yapın ya da buraya bir 3 saniyeli ya da bir şey koyun, dolma süresi koyun ya da sıra tabanlı yetenek yapın ya da pasif yeteneğini bir kontrol edin. Buna ne engel oluyor? Hani şimdi aktif yetenek olsa, bakın şuradaki kullanım da mantıklı. Bu mikro şeydir. E, ne derler? Mikro stratejidir. Eğer bu aktif yetenekse ben buraya bilerek kasıtlı ikinci vuruş yetenek koyuyorum ki bunun
tetiklenme oranını arttırsın. Anlatabildim mi şimdi şeyi? Giderim burada kritiği de tercih etmem. Savaşçı şarkısını alırım. Bakın. Ha bak güzel oldu. Bu da pasif yetenek değil mi? Ve kritik vuruş oranı diyor %10 ihtimalle. Bak bununki %35 ihtimal. Bak çok güzel şey oldu. Bununki %10 ihtimal. Hangisinin daha çok çalışması lazım? Bunun daha çok çalışması lazım. Doğru mudur? İkisi de Yani pasif ama yetenek. Birisinin bir kere ihtimali çalışıyor. %35, birisinin ihtimali %10. Yani bunun ihtimali daha fazla. Gidin bak şu an ezbere gözüm kapalı söylüyorum. Gidin bütün raporlara bakın. Eğer kritik yeteneğini kullanıyorsanız eleştiriler 3 gününün tetiklenme sayısı 15 ise bunun tetiklenme sayısı 3-5'tir. Niye? Kendi turunda çalıştığı için. Yani bu yetenek bozuk. Atilla'nın yeteneği bozuk. Ve bu komutan bu yeteneğin bozuk olması halinde güçlü yani. Yetenek bunu düzeltirlerse Lobul ne olur, Mulan ne olur kim bilir. Yani. Yoksa Ona bunu farkına varır mılar bilmiyorum. ya daha çok detaylı yapmaları lazım. Raporların sayfalarını açmaları lazım ya. Ya orası zaten şöyle. Hani oraya biraz daha ilerleyen şeylerde değineceğiz. Hani mesela karşılaştırma, taşları maçları anlattığımız zaman hasar çıktılarında hani bu bufflar hangi turda etki ediyor? Ben buraya yüzük aldığım zaman bu yüzükler savaş öncesinde mi çalışıyor, Gelecek mi savaş ki? sonrasında mı? Çok zor. Bilmiyorum ben yani Yani oyunun çünkü oyunun bu zamana kadar ki hiç ben bir gelen güncellemesini beğenmedim. Hani çünkü strateji iyileştirme anlamında bir güncellemesi yok. Sadece bir sefer hatta gelen güncellemeleri de oyunu ben birçok şey yazdım hani oyuna. E, Burada bir sürü şey var. Ben hepsinin tümünü okundu diyorum. 50 tane sisteme bir giriyorum. Burada saçma saçma şeyler var. Yok bilmem ne etkinliği var. Bunların arasında acaba oyuna güncelleme geldi mi? O çünkü önemli bir şey. Her gün böyle kontrol etmek zorundayım. Ha, güncelleme geldi mi bilmiyorum. Ha, burada değilse bir daha şuraya bakayım. Oraya da yazıyor mular yazmıyor mular belli değil. Birkaç sefer denk geldim. İşte Ram bu komutanın e, yeteneklerinin iyileştirdiği yani doğru çalışmadığını tespit etmişler. O komutanın yeteneklerini iyileştirmişler. Mesela Atilla'nın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Buradan bildiri diyelim. evet abi. Bakalım burada şey var mı? Güncelleme bildiri. Turnuva. İşte bak bahsettiğim buydu. Yani bunu da ben her gün buraya kontrol ederek geliyorum. Ondan sonra farkım kahraman becerisini bilmem ne. Hani bu güncellemenin geldiğini normal böyle benim gibi takıntılı sapık biri böyle her gün buraları kontrol etmeyen biri bunun farkına bile varmaz. Oyunda ne gelmiş, ne değişmiş. Mesela şöyle söyleyeyim benim şu an oynamış olduğum ittifakta düne kadar bana şey soruyorlar. Paralı asker. Ya paralı asker ne? O ne? Nasıl atacağım? Oyuna paralı asker gelmiş çünkü şeyi yok. Hani haberi yok. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Oyun yapmış olduğu şeyi duyurmak, güncellemeleri duyurmakta zorluk yaşıyor. Çünkü şu arayüzü berbat. Neyse çok konu dışına şey yaptık. E, Yetenekleri anlattık, statları anlattık. Komutanın savaş mekaniklerine geçeceğiz şimdi. Hocam Şey acaba anlaşılmayan bir yer var mı? ben çok iyi anladıklarını düşünüyorum. Komutanların statlarını anlattık. Yetenek türleri aktif ikinci vuruşu anlattık. Anlattık. Hı. Başka Sıra tabanlı anlattık. sıra tabanlıyı anlattık. Şimdi hocam neredeyiz? Şimdi zaten şunu e, az çok hani ne dedik? Oyunda işte her komutan ona göre oluşturduk bunu. Her komutan kendi turunda dizilime önderlik yapar. Mesela savaş mekaniklerinde bunların hepsi meydan Geçmeden savaşı. önce neye geçeceğimizi E, söyleme şansımız var mı abi? Savaş mekaniklerinde hasar çıktılarını analiz ediyoruz. Tamam. Şimdi o zaman bir yayını durdurabilir miyim? Tabii. Tabii yayını durduruyorum o zaman hocam. Kaydı durdurdum.
ننه 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 سربازی بده مرخصیش کمه ننه چرا منو زاییدی تو که دهنمو گاییدی میدونستی ننه 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 سربازی بده مرخصیش کمه ننه چرا